Merhabalar değerli izleyenler, programımıza hoş geldiniz. Sizlere sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Bugünkü stüdyo konuğumuz her cuma olduğu gibi çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti, çocuk onkoloji uzmanı, doçent doktor Sayın Kudret Çağlar oluyor. Ve bugün kendisiyle sizler için çocuklarda öksürük sorununu ele alacağız. Her zaman söylediğimiz gibi sizin de Sayın Çağlar'a bu konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa telefonlarınızı veya SMS'lerinizi de bekliyoruz. Sayın Çağlar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben iyiyim Özlem Hanım, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Evet, bugün yine özellikle içinde bulunduğumuz bu aylarda çok sıklıkla karşılaştığımız öksürük sorunu hakkında aileleri bilgilendireceğiz. Öncelikle öksürük nedir? Bununla başlayalım dilerseniz. Aslında çok salgın oldu şu anda Özlem Hanım ve kış ayı dediğimiz yağmur ve sıcakların arka arkaya gelmesiyle gerek ishal ve kusmalar ki geçen hafta çok konuştuk, gerekse de öksürükler şu anda çocuklarımızı hatta büyüklerimizi etkiliyor ve çok basit bir örnek vererek her aileye de giriyor. Şu anda benim ailede de ishal ve kusma atağı ne yazık ki var. Gerçekten böyle bir salgın aynen öyle. var. Şimdi insanların bu durumdan korkmamaları önemli. Ve bir gecede bu ishal ve kusmaların çok kussa bile su kaybı olmadığı sürece, ateş çıkmadığı sürece ve kakada kan olmadığı sürece yoğurtla halledilebileceğini bilmesini istiyorum. Tekrar bu konuyu, geçen haftaki konuyu böyle küçücük bir anekdot olarak verelim diye düşündüm. Çünkü etrafta bu kusmalar çok salgın. Hatta 5-10 defa insan kusmaya başlayınca kendisini acile atıyor hemencecik. Hemen serumlar falan ama 6 saat sonra zaten bu geçiyor kendisiyle. Panik yapmayalım. Panik yapmayalım. Oturalım her 5 dakikada bir kaşık yoğurt almaya çalışalım. Neden yoğurt? Çünkü o maya bağırsak içeriğini ishale karşı koruyan en önemli unsur. Zaten o mayayı biz biliyorduk yıllardır yoğurt olarak ama şimdi de onun ilacı çıktı ve poşetler şeklinde yırtıyorsunuz, atıyorsunuz. İlacına ne gerek eğer yoğurt var ise biz mayayı oradan da alabiliriz. O olmasa belki ilacına gidilebilir ama ilacı da maya zaten. Bu da enteresan. Demek ki ishal ve kusmalarda da ateş yoksa, bakın çok önemli, kakada kan yoksa ve idrar yapıyorsa bir insan, susuz kalmadı demektir. Mikrop olması ihtimali yok demektir. Yani ateş olması gerekir mikrop olması için. Ama her ateşi olan da mikrop demek değildir. Şimdi ateşi varsa ishalde veya kusmada doktor muayene etmesi gerekiyor. Virüs müdür, mikrop mudur, antibiyotik gerekir midir, gerekmez midir ayırt etmesi için. Ama ateşi yoksa çok rahatız. Ateş 38 civarıysa önemi yok. Ateşi yok, kakada kan yok ve idrar yapıyorsa, çünkü susuz kalır sevgili Özlem Hanım. Yani susuz kalmasını nereden anlarız? İdrar yapamamasından anlarız. Eğer idrarını yapıyorsa demek ki suyumuz yeterli. Gözümüzde gözyaşımız varsa, ağzımız ıslaksa su içmediği bir dönemde bu demektir suyu yerinde. Kakada kanı yok, ateşi yok. O zaman 1-2 gün sabredecek. Ve enteresandır, bir gece insanı kırar, karın ağrısından döktürür ama ertesi güne de hiçbir şey kalmaz yorgunluğu dışında. Sadece kusma olarak da gelebiliyor. Evet, ishal de gelmeyebiliyor. Sadece kusma ve karın ağrısıyla gelebiliyor. Bir şey söyleyelim. Tabii büyüklerde bazen kalp krizi midir diye endişeye de kaptırıyor bu virüs. Kalp krizini de taklit edebiliyor. Ama ne enteresan ki bu virüs olduğu düşünülüp de kalp krizi de atlanabiliyor. Onun için bunları birbirinden ayırt etmek lazım. Bu virüs kusmayla geliyor, elde uyuşukluk yoktur. Göğüs ağrısı veya göğüste nefes darlığı gibi bir hadise yoktur. Ama kalp krizi dediğimiz hadise muhakkak göğüste bir ağırlık, nefeste almakta zorluk, kolda bir uyuşukluk veya hissizlik olabilir. Yanmadan ziyade midede böyle bir oturan bir taş hissi olabiliyor. Kusma ön planda değildir. Ağrı ön plandadır. Göğüste ağırlık ön plandadır. His veya böyle karıncalanma hissi veya işte koldaki rahatsızlık ön planda olabilir. Nefes alırken sanki bir taş basarmış gibi göğsüne bir his gelebilir. Ama diğer virüs ise kusturuyor kişiyi. Yani mütemadiyen kusuyor. Bir defa, 2 defa, 3 defa, 5 defa. Arada bir fark var. Şimdi tabii gençlerde ve çocuklarda olduğunda çok fazla kalp kriziyle ilgili düşünmek çok doğru değil. Ama 40'tan sonra olursa tabii ki bir doktorun gözleminde olmasında fayda olabilir. Ama doktora gidildiğinde bile bir şeye gerek yoktur, sabredin dendiğinde ilaca da
gidip kendi inisiyatifiyle alanların olduğunu da çok iyi biliyorum. Evet. Antibiyotik alınması bu gibi durumlarda ishalliği ve kusmayı artıracaktır. Bunun altını çizelim. Veya kusmayı durdurucu O daha da ilaçların kötü da bir şey. alınmaması gerekiyor. Kusmayı durdurduğunuz kakanızda ishal olacaksınız demektir. Çünkü dışarı atacak. Nereden atacak ki? Ya Evet. yukarıdan atacak ya aşağıdan atacak. Vücut onu dışarı atmak istiyor. Siz onu engellememeniz lazım. Yoğurt verdiğinizde veya muz, lapa gibi şeylerle aldığında bu süre bir gün içerisinde rahatlar. Eğer başka bir hastalıkla ilgili bir durum yok ise, yanlış bulgular tariflenmemiş ise, bu ishal dediğimiz bu virütik hadise ki bu dönemde çok salgın, özellikle çocuklarda, genç erişkinlerde veya erişkin grupta da ortaya çıkabiliyor. Kendisi bir gün içerisinde geçiyor. Bunu unutmamak lazım. Evet. Bu da virüsler gibi, öksürükler gibi bu dönemin salgını. Bir de öksürüklerimiz var. Şimdi öyle kuru başlayan öksürüklerimiz var, balgamlı başlayan öksürüklerimiz var. Burada öksürüğün ne olduğunu, ne için istedik öğrenelim. Öksürük öksürüyorum işte. Hayır, öyle değil. Öksürük sevgili Özlem, bir savunma sistemi. Tıpkı ishal ve kusma gibi. Onun için ben oradan aldım konuyu. Evet. Şimdi ishal ve kusmada ne yapıyoruz? Dışarı atıyoruz. Öksürükte ne yapıyoruz? Gene dışarı atıyoruz. Demek ki bizi korumaya çalışan bir şey. Akciğerimiz bir kese kağıdı gibi düşünün. Kafasından, başından giriyor işte ağzımızın içerisinden. İçeriye hava giriyor. Orada kanla muamele oluyor ve oksijenini bırakıp karbondioksit gibi kullanımla ortaya çıkan gazları da dışarı götürüyor. Bütün olay bu. Yani bizi oksijenlendirmek için kullanılan bir organımız akciğer. Evet. Peki başka giriş yeri var mı? Yok. Nereden giriyor? Bir tek ağzımız, burnumuz yoluyla, hava yoluyla giren bir girişi var. Peki orada bir virütik hadise veya bir rahatsızlık olduğunda nereye gönderecek balgamını veya ona ait kötü dokuyu? Öksürükle dışarı çıkaracak. Öyle değil mi? Siz yanlışlıkla boğazınıza bir şey kaçtığında öksürürsünüz. Evet. Neden? O reflekstir, onu dışarı atmak, akciğere gitmemesini sağlamak için vücut kendini Verilen savunur. bir tepki. Aynen öyle. Şimdi demek ki öksürük bizi korumaya çalışıyor. Evet. Peki bizi korumaya çalışan bir şeyi durdurmak doğru mu? Kesinlikle yanlış. Bakın bu çok önemli. Öksürüğün biz durdurulmasını istemiyoruz. Evet. Bu çok enteresan. Tabii. Şimdi sevgili Özlem Hanım, diyeceksiniz ki Kudret Bey bunları söylüyor ama halen daha ülkemizde 5 aylık bebeklere inek sütü kullanıldığını biliyoruz. Görüyoruz. İnek sütü 1 yaşının altı kullanılmaz. Eğer anne sütü yoksa, ki anne sütünü şiddetle öneriyoruz, mama verilmesi lazım. İnek sütü kullanılmaz. Yoksa midede kanama yapabilir. Bağırsakta kanama yapabilir. 1 yaşından önce inek sütü, pastörize süt çocuklara verilmez. Evet. Bakın bu çok önemli. Ondan önce mamalar ihtiyaç olursa ve anne sütü en kıymetli, daha da kıymetli bir olay. Aynı zamanda eczaneye gidip de sevgili Özlem Hanım ilaç alıp da kullanıp öksürüklerini kesip de akciğerine balgamı oturtup gelen bir sürü insan var. 1 kişi değil, 2 kişi değil, 5 kişi değil. Onun için burada bunları söyleme ihtiyacı hissediyoruz. Onun için öksürükler kesilmez. Çocuk öksürdü diye eşittir öksürük şurubu. O öksürük şurubunun öksürüğü kesmesi gibi bir mana bizim kitabımızda yoktur. Öksürüğü yaratan sebebi ortadan Bulmak kaldırmamız lazım. gerekiyor Evet. değil mi? Ve onu yok etmek lazım. Ha, bu arada öksürükte hemen onu da söyleyerek sebepleri de geçebiliriz. Öksürükte eğer ki tıkanma var ise, çünkü çocukların bronş dediğimiz o boru olarak nitelediğimiz hadise şu kadarcık küçücük şeyler. Şimdi içerisine bir balgam geldiğinde bu tıkanıyor. Bu durumda astma gibi bulgu yaratıyor. Hırlıyor çocuk. Kedi gibi. Mır 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 mır, özellikle küçük çocuklarda. Evet. Hele bu burnu kapandığında iyice nefes alması zorlanıyor. Gece solunum sıkıntısına giriyor. Aile panik. Burun tıkanmış bir durumda. Tabii ki balgamı tıkanmış bir durumda. Şimdi demek ki biz bu balgamı bu bronşun içinden atmamız lazım. Bakın, yani bu borunun içerisinden bu balgamı dışarı çıkmamız lazım. Şimdi mantık bu. Tamam. Bunu nasıl çıkaracağız? Bunu yapacağız. Tabii ki sebebini de doktor bulacak, yok edecek. Ama biz de bunu bileceğiz ki bunu buradan çıkarmamız lazım. Bütün olay bu. Öksürüğü kesersek bu buradan çıkar mı? Çıkmaz. O daha beter orada kalır. Ve yarın size başka sorun olarak gelir. O balgamın orada kalması zatürreye sizi götürebilir. Onun için öksürük kesilmez. Öksürük çıkacak. Öksürük yumuşatılması lazım. Evet. Peki biz ne yapıyoruz? Basamak basamak giderseniz. Birincisi kitabımızda yazar. Nemli hava veriyoruz. Özellikle küçük çocuklara. Eğer ki buhara karşı özel bir alerjisi yoksa sevgili Özlem Hanım, buhar yapıyoruz. Bunu çok iyi bütün ailelerimiz bilir. Güzel bir okaliptus yaprağını alıyoruz. Mentollüdür onlar veya onun yağını kullanıyoruz. Bol buhar yapıyoruz. Sırtında dövüyoruz. Pat 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 pat. O balgam orada yumuşuyor, biliyor musunuz? Ve güzel de bronşlar genişliyor ve dışarı çıkmasına olanak sağlıyor. Çocuk yutuyor onu öksürerek. Dışarı çıkarmıyor zaten.
midesinde bitiyor o olay. Evet. Çünkü orada bir yanardağın içine düşüyor, düşünün. Tamam. Orası yanardağ, mide yanardağ. Çünkü orada ne mikrop kalır ne bir şey. Orada asit var çok yüksek oranda. Bu da bu şekilde bir fayda. Peki buharınız yaptınız. Bu tek başına yeterli mi? Altı açtınız. Burnunuza da bol serum fizyolojik sıkacaksınız. Tuzlu su. O kadar güzel sıkacaksınız ki burun böyle kalkacak. Burun ve genzimizle ilgili problemler de öksürük yapıyor. Aynen değil öyle. mi? Geniz etini büyütebiliyor. Larenjite dönebiliyor. Larenjit olursa soğuk buhar vermemiz gerekiyor ama larenjit olmaz ise bu şekilde serum fizyolojik yaparsanız zaten olmasına engel olursunuz büyük bir oranda. Akciğerinizi de böyle mentollü buharla çıkarttınız balgamınızı. Burnunuzu boşalttınız ama gene olmadı. Hırlıyor çocuk. Evet. İşte o zaman bazı şuruplarımız vardır. O şuruplarımızda hem balgamı söker, bakın hem balgamı yumuşatır, hem de bronşu açar. Şimdi çocuklarda sadece balgamı sökenleri tercih ettiğiniz zaman küçük çocuklarda o balgam oradan sökülür ama bronş dediğimiz boru aynı boyuttadır. İçerisinde tıkanıp kalır. Düşünün ki aynı evlek bir sürü su. Çıkmaz ki oradan. Evleği büyütmeniz lazım suyu artıracaksanız. Şimdi biz onun için burada yapacağımız hadise kullanacağımız şurubun da özelliği balgamı söktürücü ama bronşu da açıcı olması lazım. Her ikisi de olması lazım. Hem balgamı sökecek hem bronşu açacak. Sadece balgamı söken olursa bronş tıkanacak. Evet. O da bizim için istemeyiz. Küçük çocuklar için böyle. Büyük çocuklar kendi bronşlarını açarlar. Onlarda çok büyük bir sorun olmaz. Ama küçük bebeklerde 2 yaş altı, 3 yaş altı sorun olabilir. Onun için bu şuruplar tercih edeceğiz. Balgamımızı yumuşatacak, buharımıza ekstradan. Buharımızı da vereceğiz. O balgamı oradan atmasına olanak sağlayacağız. Burun temizliğimiz, buharımız artı o balgam sökücü ve bronşları açıcı şuruplarla birlikte. Diyelim Tabii ki bu da olmadı. hemen doktora da gidilmesi gerekiyor. Tabii ki bu ilacı biz kendi tedavimizde tercih ettiğimizi söylüyoruz. Zaten de ismini söylemiyorum Evet. dikkat ederseniz. Tercih şeyi bu. Ama tabii ki doktorun vermesi burada çok önemli. Evet. Eğer bu da olmadı biz ne yapıyoruz dedi. O açıdan söylüyorum. Maske şeklinde özellikle bazı alerjik hastalarda kullanılan bronşları açıcı bir buhar tercih ediyoruz. O bir ilaç. Onu buradan veriyoruz çocuğa. Bronşlarının açıklığını sağlıyoruz ki o balgam dışarı atsın. Bu da 3. basamak. Şimdi 4. 5. basamağımız da var. Onları girmeyeceğim. Yani temelde 1. basamak evde yapılandan buhar artı burunu açılmasıyla %80-90'ı yok olur. Evet. Ama 7 gün içerisinde. Şimdi aile yapar bir gün, ertesi gün geçeceğini zanneder. Geçmez. Ne olur önce balgamlanır öksürük ve yavaş yavaş o balgam kendisi geçer. Ha, eğer ki ateşi varsa, şimdi oraya geleceğiz. Ateşi varsa veya siz buharınızı yaptınız, burnunuzu açtınız ama hırlama oluyorsa o zaman doktora gideceksiniz. Eğer hırlama yoksa, ateşi yoksa, sadece bir öksürükse ve siz buharı yaparak, burnunu açarak o balgamı azaltıyorsanız, balgamlı hale geliyorsa doktora gitmenize gerek yok. Evet. Net söylüyorum. Bakın. Tamam. Demek ki bir öksürük için doktora gidilmeye gerek yok. Ama siz Ateş üstünüze yoksa, ateş yoksa, altını hırıltı çizelim. da yoksa, ateş varsa, hırıltı varsa doktorla halledecekler. Ama kendisi evde ben doktora gitmiyorum deyip de yan gelip yatmayacak. Çünkü aksi halde zatürreye döndürür. Ne yapacak? Evet. Buharını yapacak eğer çocuğun herhangi bir manisi yoksa. Mesela pensilin ilacı bizim için çok kıymetlidir. Ama pensilin alerjisi olana yapamayız. Evet. Ama pensilini yapılmayan insan bence büyük bir kayıptadır. Çünkü pensilin çok önemli bir antibiyotiktir şu anda tıpta. Ama alerjisi olanı yapamazsınız. Bu öksürük için de geçerli. Öksürükte de bir mentollü buhar çocuklar için feci derecede güzeldir. Bu arada alerji demişken alerji kaynaklı öksürükler de var, kuru öksürükler de var. Çok farklı şekillerde Hemen oraya da görülebiliyor geleceğim. Evet, öksürükler. tabii. Bunların özellikleri nelerdir? Alerjik öksürükle diğerlerini nasıl ayıracağız Evet. örneğin? Şimdi demin ne demiştim hatırlarsanız? Ateşi var veya hırıltısı varsa. Şimdi biz 1. basamakta buharımızı yaptık evde. Ama sağlam yapmak lazım. Özellikle böyle hamam mantığında yapacaksınız. Çok güzel işe yarıyor. İnanın işe yarıyor. Çok büyük bir kısmı çocukların bununla halloluyor. Bildiğiniz mentollü okaliptus yaprağın zaten mentol içeriyor. Evet. Mentollü yağlar var. Burunlarda da bol serum fizyolojik yapınca kulakları da koruyorsunuz. Larenjit olmasını da koruyorsunuz. Güzel bir sırt dövmesiyle birlikte buharınızı da yaparsanız özellikle 1 aydan sonrası çocuklar için 1 ay öncesini çok istemiyoruz mentollü buhar yapılsın. Çok güzel fayda verir çocuğa. Diyelim ki bakın ateşi çıktı. İşte o zaman ateş varsa acaba mikrobik midir veya virütik midir doktorun ayrımına ihtiyaç duyar. Şimdi sadece öksürükse, burun akıntısıysa bu virütiktir. Evet. Eğer ki ateş yoksa.
Tamam. Ama ateş varsa doktor onu virüs müdür, mikrop mudur ayırt etmesi lazım. Ateş varsa gene %80 virüstür. %15-20 de mikroptur. Yani gene ateşi var iken bile antibiyotik kullanılma ihtimali sadece %20 ihtimallidir. Bakın %80'i gene vermeyecek. Evet. Ama doktor kontrolünde olması lazım. Aksi halde zatürre olursa aile atlar evde, çok tatsız olur. Onun için ateş çıktı, düşürüyor, doktoruna gidiyor. Bu çok önemli. Ateş yok, evde buharıyla, burnuna serum fizyolojiyle hallediyor. Ama ateş çıkarsa işin rengi değişir. Eğer ateş çıkmazsa da evde bunu yapmaz. Kulağına iltihap da yapabilir. Aman dikkat. Onun için bol serum fizyolojik buhar kıymetli. Diyelim ki doktora gitti. O da virüs müdür, mikrop mudur ayırt edecek o zaman. Sizin sorduğunuz soruya geldim. Hırıltı olursa akciğerinde. Evet. Asıl olay oradan geliyor. Şimdi çocuk hırıltısı var. Kedi gibi hır 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 hırlıyor. Eğer bu hırlama sizin buhara rağmen geçmiyorsa, buharı yaptığınız ama hırlamaya devam ediyorsa, bu çocuğun yaşına göre wheezy infant dediğimiz bir hırıltılı çocuk sendromuna girebilir ki bunun küçük bebeklerde en sık görülen sebebi reflü dediğimiz mideden yukarıya kaçak olabilir. Bu da çok önemli. Alerji olmayabilir. Büyük çocuklarda öksürüklerin arkasına, kuru öksürüklerin arkasına inilti sesiyle gelen, burun akıntısı olmadan, grip olmadan ortaya çıkan alerjik durumlar da olabilir. Evet. Şimdi siz geldiğinizde doktora koyduğunda stetoskopu, o anlar alerjik midir diye. O hırıltıyı duyulduğu zaman zaten ki eğer alerjik düşünülürse reflüde hiçbir sorun olmaz. Buhar yapılabilir. Buharda bir sorun yok. Ama alerjik çocuklara biz sıcak buhar yapma taraftarı değiliz. Onu söyleyeyim. Evet. Ama o sesi duyarsa ancak. İşte o zaman bu birinci basamak olan buharı artı serum fizyolojiyi burnunu açıyorduk ya. Ve ikinci basamak olan hem bronşları genişleten hem de balgamı yumuşatan şurupları atlayarak, bakın Evet. onlar direkt atlıyoruz. Direkt bu şekildeki maskeyle bronşlarını açıyoruz. Ama bu çocuk grip değildir. O burnu akmıyor. Onun Balgam ateşi da yok. yok değil mi? Böyle Balgam da yok. çocuklarda. Hırıltı bir şekilde solunum sıkıntısıyla gelir. Ama tıpta 2, 2'de 4 var mı? Yok. Bazen gribal enfeksiyonların üstüne hırıltı da gelebilir. Evet. Ama bu ihtimaller düşük. Yani gripmiş gibi gelir ama alerjiktir aslında. Aslında grip gibi başlar, virüs gibi başlar ama alerji altta yattığı için ikisi bir araya gelip size sıkıntı yaratabilir. Şimdi doktor dinleyerek bunu anlar. O wheezing sesi, hırlama sesi, ıslık sesi, kedi mırlar gibi. Hiç kedi sevdiniz mi bilmiyorum. Küçükken biz severdik. Gerçi aman dikkat edin tırnaklamasın, ısırmasın. Öyle vakalar da var etrafta çünkü. Öyle tuttuğunuzda özellikle uslu kedilerde sahibinin yanına geldiğinde mır 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 diye bir ses çıkarır. O ses elinize bir titreşim verir. Çocuğun sırtına koyduğunuzda aynı titreşimi alırsınız bu şekildeki alerjik durumlarda. Onun için alerjik durum varsa işin rengi değişir. Maskeyle bunu biz rahatlatırız ama eğer yılda 4'ten fazla bu şekilde oluyorsa bakın 3 oldu veya 4 oldu. Kimisi 3 diyor, kimisi 4 diyor fark etmez. Eğer bu şekilde sıkışıyorsa herhangi bir sebeple o durumda muhakkak cilt testleri ve alerji testleri bir alerji uzmanı tarafından yapılması lazım. Bakın büyük puntolarla söylüyorum. Alerji uzmanı o kanları alacak, gerekli laboratuvarlarda bunu yapacak veya üfleme testi yapacak yaşı uygunsa Evet. veya cilt testi yapacak gerek görürse. Şimdi her vakadan vakaya değişir. Ama tanı konulmadan alerji demek doğru değildir. Alerji şüphesi olan bir çocuktur diye düşünürsünüz. Fakat burada bir de hata şurada. Şu şekilde biz ihtiyacımız oldu ya maske, hırladı çocuk. Her sıkıştığında bu maskeyle idare etmek gibi bir duruma da gidebiliriz. Hatta bazı kortizonlar da verebiliriz. Bu da doğru değildir. Eğer yılda 4'ten fazla bu oluyorsa, 3'ten fazla oluyorsa bir alerji uzmanının kontrolünde devamlı bir şekilde puf puf dediğimiz, fıs fıs dediğimiz şeyi kullanmak zorundadır o kişi. Evet. Aksi halde akciğercikleri yapışır. İki şey yanlıştır. Bir, devamlı sıkışan çocuğa teşhis etmeden kortizonların verilmesi. Bakın daha neye karşı alerjisi olduğunu bilmeden, Evet. cilt testleri yapılmadan, kortizonların kullanılması ki Kuzey Kıbrıs'ta bu çok fazladır ne yazık ki Özlem Hanım. Fıs fıs şeklinde veya bu maske şeklinde kortizon kullanımı had safhada. Bu yanlıştır. İspat etmediniz. İkinci bir hadise ise, bu da çok önemli bir olay. Böyle bir durum var ise, böyle bir hadise var ise alerji doktoruna konsülte etmediniz.
Bu da önemli bir durum. Yani siz alerji doktoruna 4'ü açtıktan sonra göstermeniz lazım. Gereksiz ilaç kullanımını yapmamanız lazım. Hele öyle olur ki yıllar boyu cilt testi yapılmadan bu fısfısları kullananlar var. Hayır, o da doğru değil. Onu ispat edeceksiniz. Doğru olduğundan o tanının alerji uzmanı tarafından ispat edilip yoluna devam edecek kişi. Evde ailelerin gözlemi de önemli Tabii aslında, ki. değil mi? Çok Hangi önemli. durumlarda öksürüğü artıyor çocuğun, ne zaman azalıyor? Tipik anlarsınız zaten. Hele ailede varsa sevgili Özlem. Evet, Bakın, genetik de önemli. Genetik de çok önemli. Alerji ailede varlığı ile artan bir durumdur. Ama bizim ülkemizde ikisi de iki yanlış da yapılabiliyor. Aslında alerjik değildir ama alerjik deniyor. Özellikle bir gribal enfeksiyonlardaki sıkışmayı alerjiyle karıştırıyoruz. Bu doğru değildir. Çünkü her çocuk yılda 10 kez hastalanacak Özlem Hanım. Bunu unutmayın. Bu 10 kez hastalanması alerji anlamında değildir. Eğer sırtında o sesi duymaz, nefes darlığı olmazsa, burnu akıyor, hafif ateşçiği var, öksürüğü, balgamlı, sırtında wheezing yok. Neden ben ona alerji diyeyim? Anlatabildim mi? Alerji çok farklı gelir. Onu ayırt eder doktor arkadaşlar. Ve genellikle de ateşsizdir. Genellikle de gribal enfeksiyonları taklit etmez. Evet. Bir parfümden olur, bir topraktan olur, bir nemden olur. Temizlik malzemesinden olur, polenden olur. Onu anlaşılır yani alerjisi olduğunu. Doktor onu anlar. Tamam. Ama onu da teşhis etmek için ispat etmesi gerekiyor. O sadece bir şüphe. İspatı kim yapıyor? Alerji uzmanı yapıyor. Ama 100 tane hasta varsa öksüren, bunların 2 tanesi alerjiktir. Geriye kalan 98 tanesi normal bildiğimiz gribal enfeksiyonla ilgili bir durumdur. Onun için onları da karıştırıp boşuna kortizon vermememiz lazım. Onlar çocuğa zarar verir. Her ilaç bir zehir. Bunun da altını çizer. İlaçla zehir arasındaki fark nedir diye hocamız sınavda sormuştu bize. Hiç unutmuyorum. Evet. Bakın, ilaçla zehir arasındaki fark. Ben söyleyeyim. İlaçla zehir arasındaki fark dozu ve süresidir. Şimdi biz zehiri ilaç dozunda kullanmıyoruz. Zehiri ilaç dozunda uygun sürede kullanarak faydasını elde ediyoruz, zararını elde etmiyoruz. Ama o kullandığımız ilaçları eğer bir avuç içersek ne olur? Zehirleniriz. Bu zehir demek değil midir? Evet. Ama biz bir avuç şeker yediğimizde zehirlenir miyiz? Hayır, midemiz bozulur. Anlatabildim mi? Demek ki zehir değildir şeker. Ama ilaç bir zehirdir. Onun için onun dozu önemli, süresi önemli. Bu sebeple de ispat etmeden bunu yapmayalım. Bu çok önemli. Bir de küçük bebekler var Özlem Hanım. Bunu da lütfen unutmayalım. O reflüsü olan bebeklerde de bu olabilir. Bu reflüler alerji demek değildir. Sıkışıyor bebek. Mideden yukarıya kaçak olabilir. Küçük, özellikle 1 yaşından altta hırlayan çocuklarda bunu hiç unutmamak lazım. Alerjiden daha Göz önde ardı etmeyelim. düşünülen bir durumdur. Bu arada bir telefonumuz Tabii. var Sayın Çağlar. Merhabalar. Merhaba. Evet, nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Ben Kudret Bey'in olduğu programı kaçırmamaya gayret ediyorum. Ve vermiş olduğu bilgilerden dolayı da kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çünkü çocuklu bir anne olduğum için bir anne olarak her anne gibi en iyi yani bilgileri doğru alıp çocuklarıma o şekilde uygulamayı istediğim için Kudret Bey'in programlarını kaçırmamaya dikkat ediyorum ben de. Teşekkür ediyorum kendisine. Ben Böyle güzel bilgiler verdiği için. Evet. Sorunuz var mı acaba? Evet, benim sorum vardı. Ben 2 çocuk annesiyim. Bir kızım ve bir oğlum var. Şu an 4,5 yaşındalar. Bizim sorun demeyeyim de ben sadece gözlemlediğim kadarıyla benim ikizlerim çok aşırı su içiyorlar. Yani yemeğin yanında, ondan sonra diyelim ki bir biberon içerisine koyduğum zaman onu tamamen bitiriyorlar. Artık kızım gece yattığı zaman dişlerini gıcırdatıyor. Bir de zamanınızı almak istemiyorum ama ben şöyle bir şey duydum bazı doktorlardan. Çocuk gribal enfeksiyon kaptığı zaman ya da nezle olduğu zaman aslında antibiyotik verilmemesi gerektiğinde. Doğru. Acaba bunda doktor beyimiz katılır mı buna? Tabii ki. Bunu da çünkü yanlış demek ki biz biliyorduk. Hani çocuk grip ya da nezle olduğu zaman hemen antibiyotik tedavisine başlıyoruz. Fakat bildiğim kadarıyla antibiyotik o durum içerisinde hastalığı tedavi etmiyor. Bilmiyorum artık ne derece doğru bu. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Aramıştım ben. Ben zamanınızı almak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum Kudret Bey'e. Zaten kendisi başarılı. Ama başarıların tekrar devamını diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Londra'ya da İyi yayınlar selamlar diliyorum. gönderiyoruz. Teşekkürler, sağ olun. İyi Bye bye. günler diliyoruz. Şimdi Evet, buyurun Didem Sayın Hanım'dı, Çağlar. yanlış görmediysem ismini hanımefendinin. Öncelikle son söylediğini ağzına sağlık diyorum. Çünkü biz bunu çok söylemeye çalışıyoruz. Gripte, nezlede antibiyotik verilmez. Net.
Bakın bundan daha açık olan bir şey yok. Grip, nezle bir virüstür. Virüsün tedavisi antibiyotikle olmaz. Ancak bunlar yılda 10 kez olacaklar. Bu gripler, nezleler gibi virüs hastalıkları, ishal, kusma da olabilir. Ancak bunların 2 tanesine mikrop binecek üzerine. Bakın 10 defanın 2 tanesine mikrop binebilme ihtimali var. Onun için ateşi varsa doktor kontrolünde takiple, eğer üzerine mikrop binerse antibiyotik kullanılmalı. Binecektir diye kullanılmamalı. Bakın eğer siz binebilir diye kullanırsanız, onda onun antibiyotik verirseniz, bu durumda iyi huylu mikropları da alınan antibiyotikler sen iyisin, sen kötüsün diye ayırt etmiyor. Evet. Önüne geleni öldürüyor. Ama unutmayın ki bizim boğazımızda iyi huylu mikroplar var. Kulağımızda var. İdrar yolumuzda var. Ve idrar yolumuzdaki iyi huylu mikroplar öldüğünde idrar yolu enfeksiyonu olma riskimiz 5 kat artıyor. Ne kadar enteresan. Demek ki o mikropları öldürürken o antibiyotik iyisini kötüsünü seçemiyor. Hepsini öldürüyor. Bu doğal olarak da o 10 tanenin 10'unu antibiyotik verirseniz, ikisini koruyacağım diye, 8'i boşuna antibiyotik alıyor, böbrekleri yükleniyor. Bakın her ilaç bir zehirdir diye bizim gibi dişleri boyanıyor. Bizim dönemde doğan insanların böyle antibiyotik suistimali yapıldığını annelerimizden öğreniyoruz. O zaman bunlar bilinmiyordu. Ve neticede bu size zarar verici oluyor. Savunma sistemi de bozuluyor çocuğun. Onun için doktor kontrolünde ateşi varsa, yoksa evde annesi buhar yaparak, burnunu açarak, nane limon vererek atlatabilir. Ama eğer hırlaması da yoksa, eğer ateşi varsa doktorla birlikte atlatması lazım. Doktor günlük takibi alması lazım onu. Eğer kendisi virütik hadise kendi kendine sınırlayıp geçip bitiyorsa sorun yok. Ama eğer üzerine mikrop binerse işte o zaman antibiyotik seçimi yapması lazım. Bu da onda 2'dir. Evet. Bakın ne kadar önemli. Bu birinci olay. İkinci sorduğu soruyu Didem Hanım'ın, çok su içen çocuklar muazzam bizim için faydalıdır. Su içmek güzel bir şeydir. Su içmek kötü bir şey değildir. Bir tek olay, büyük çocuklarda diyabetle, şekerle karıştırılmaması önemli. Evet. Bazı hastalıklar vardır ki bol su içip bol idrara çıkmak gibi. Ama o kadar fazla idrara çıkar ki çocuklar kilo kaybı olur, şu olur, bu olur, onlar fark edilir zaten. Ama normalde su içen bebek çok güzel bir olaydır. Onun için su içmesini böbrekler açısından da isteriz, vücut açısından da isteriz. Ama çok idrar yapıyor, hiç idrarını tutamıyor, günde 20 defa idrar yapıyor, kilo kaybı oldu, nefesi sık sık alıp vermeye başladı gibi bir durumla ortaya çıkarsa bir kan tahlili yapılıp şeker hastalığı var mı diye özellikle büyük çocuklarda bakılması lazım. Ama su içmek güzel bir şeydir. Evet. Suyu seven çok az çocuk var sanıyorum. O yüzden şaşırmıştır diye düşünüyorum Didem Hanım. Ama dediğiniz gibi çok güzel bir alışkanlık bu gerçekten. İfade ettiğiniz o diğer belirtiler yoksa bir problem yoktur. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun, dişini tabii. Gıcırdatıyor demişti Didem Hanım. Dişini gıcırdatma da kakada kurtla ilişkilidir. Yaşları 3 diye algıladım. İkisi de yaşı 3 ise ikiz olabilir diye bir kendim. Biri 4 dedi. Biri 4 mü dedi? Tamam olabilir ama 3 olsun 4 olsun tam kakada kurt dönemidir. Bu çocuklar ağızlarına her şeyi götürürler ve kakada kurt olabilir. Diş gıcırdatmasında ilk ve en önemli bu hastalıklarından biri de kakada kurttur. Bir kakada kurt baktırsın doktoruyla birlikte tabii orada. Evet, konumuza dönecek olursak öksürükle ilgili bir de hemen süremizin sonundayız ama gribal enfeksiyonlardaki öksürüğe nasıl davranmalıyız diyelim ve hemen toparlayalım kısaca. Şimdi gribal enfeksiyonda biz söylemiştik buharı, serum fizyoloji yapıyoruz, takip ediyoruz. Eğer hırıltı yoksa, ateşi yoksa evinizde halledin, hiç gelmenize gerek yok. Ateşi varsa veya hırıltı olursa doktorunuzla birlikte halledin. Bakın bu çok önemli. Eğer hastanın bir manisi yoksa, başka bir şekilde buhar kullanmasına engel olacak bir durum yoksa, biz evde kendimiz güzel bir şekilde mentollü buharlarla, ama nemli mentollü buhar olması lazım. Sadece koku yetmez bize. Onun için gerçekten okaliptüs yaprağını bazen kaynatıyoruz, bazen yağını da kaynatıyoruz ve çok güzel bir buhar oluyor. Burnumuzu açıyoruz, kulaklarımız iltihap olmasın diye. Eğer ki bu öksürüklerin altında ciddi bir şey varsa, kalp sorunu varsa, söyleyin kistik fibrozis gibi bir hastalık varsa, yabancı cisim varsa, bunlar tatsız konular. Yabancı cisim öksürüklerde ateşle birlikte olmaz ama hiçbir şekilde, hatta buharla da daha kötü olabilir, sıkıntıya götüren, hırlama yaratan bir durumdur. Zaten hırlamayı duyduğunda aile doktora gidiyor. Hırlamanın sebeplerini araştırırken doktor 1 yaşının altı reflü olabileceği gibi 1 yaşının altında yabancı cisim de olabilir. Özellikle bu fındık, fıstık,
veya Küçük ayçiçek objeler. şeyi vermemek lazım. Çocuklar 1 yaşında ayçiçek çekirdeği yemez. Yani bu akciğerine kaçırır ve böyle vakalar da vardır. Yabancı cismi doktor aklında tutar ama hırıltıyla gelir muhakkak, ateş olmasa bile. Evet. Kistik fibrozis, kalp hastalıkları, onlar ciddi sorunlardır. Zaten başka şişliklerle veya başka ateşli durumlarla kendilerini belli ederler. Sadece bir öksürük olmaz. Bizim burada istediğimiz tek şey Özlem, gereksiz ilaç almasınlar, gereksiz tetkik yapılmasın ama gerektiği zaman da doktorlarına temas edip gerektiği noktada silahımızı çekelim. Bakın Evet. bu çok önemli. Onun için de atlanmasın herhangi bir hastalık var ise. Doktora yakın ama ilaca uzak durmamız lazım. Cümle çok kıymetlidir Evet, çok bence. değerli bir söz söylediniz gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz size Sayın Ben Çağlar. teşekkür ederim, sağ olun. Haftaya yine görüşmek üzere. Çalışmalarınızda Çok kolaylıklar teşekkür ederim, diliyoruz. sağ olun. Değerli izleyenler, programımızın sonundayız. Bugün yine her cuma olduğu gibi doçent doktor Sayın Kudret Çağlar'la öksürük konusunda konuştuk. Yine ondan önemli bilgiler aldık. Pazartesi günü yeniden buluşuncaya dek ekip arkadaşlarım ve yönetmenimiz Gülten Özyakup adına sizlere mutlu bir hafta sonu diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.